Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomda bebeğimin saçlarını ve saç tokasını yapmıştım. Bu videomda da elbisesinin üst kısmını yapacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Bebeğimin elbisesiyle devam ediyorum arkadaşlar. İlk olarak 37 zincir çekeceğim. İpimi bağladım ve 37 zincir çekiyorum arkadaşlar. ...37 zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi son çektiğimle birlikte 7 zincir atlıyorum. Şöyle son çektiğim zinciri de sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir atlıyorum. Şöyle tekrar sayalım. Son çektiğimde dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir sayıyorum. 8. zincirime batıyorum arkadaşlar. 8. zincirime batıp bu sık iğne yapıyorum. Bu yaptığım sık iğne ile birlikte bu zincirimin tamamına sık iğne yapacağım. Yani toplamda 30 sık iğne yapmış olacağım arkadaşlar. Zincirim bitene kadar toplamda 30 sık iğne yapıyorum. Her bir zincirime bir kez batarak 30 sık iğne örüyorum arkadaşlar. Zincirimin tamamını sık iğne yaptım arkadaşlar. Yani burada 7 sık iğne atladık ve toplam 30 tane sık iğne yaptık. Yani pardon arkadaşlar, 37 zincir çektik. 7 zincirimizi atladık ve 30 zincirimizin üstüne 30 sık iğne yaptık. Bir zincir çekip geri dönüyorum arkadaşlar. Hemen zincirimin dibindeki boşluğa batacağım arkadaşlar. Şurası zincirim. Hemen dibinden batıyorum. Bu sıraya da yine her ilmeğe bir kez batarak 30 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Bu sıra sonuna geldiğimde de 30 sık iğneyi tamamlıyorum. Tekrardan zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum arkadaşlar. Yani şu tarafa dolanmayın sakın. Burası bizim düğme yerimiz olacak. O yüzden bu sırayı da 30 sık iğne tamamlayıp bir zincir çekeceğim. Tekrar üst sıraya geçip yine 30 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Yani 2 sıra daha her ilmeğe bir kez batarak 30 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Dönerek yaptığımız için de sıra başlarında bir zincir çekiyoruz. Bu sıramda yine söylediğim gibi 30 sık iğne öreceğim. Bir zincir çekip üst sıraya geçeceğim. Üst sırada da yine aynı şekilde 30 sık iğne öreceğim arkadaşlar. 2 sıra boyunca her ilmeğe bir kez batarak 30 sık iğne öreceğim. 2 sıra her ilmeğe bir ilmek olarak sık iğnelerimi ördüm arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası söylediğim gibi düğme yerimiz olacak bizim. Devam ediyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine zincirimin dibindeki ilk boşluğa batıyorum. Bu sırada da bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bir sık iğne ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne ve bir arttırma. Bu sıramı da bu şekilde arkadaşlar bir sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyorum.
Bir sık iğne bir arttırma olarak sıramı tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine aynen zincirimin dibine batıyorum. Bu sıramda da arkadaşlar 4 sık iğne bir arttırma yapacağım. Hemen ilk sık iğnemi ördüm. 2 3 4 sık iğne ördüm ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 4 sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyorum. Dört sık iğne bir arttırma olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum tekrar. Bu sırada kol ayrımlarını yapacağız. Bunun için 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 10 zincir çekeceğim. Bu zincirleri sıkı çekmeyin arkadaşlar. Bol çekmeye özen gösterin. Dönüşlerde sıkıntı olmasın. 10 zincir çekiyorum. Zincir çektim arkadaşlar. Şimdi alttan 12 sık iğne atlayıp 13. sık iğneme batacağım. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13. sık iğneme batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Burası kol ayrımı oluyor arkadaşlar. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya 14 sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu batarak yaptığım sık iğne ile birlikte 14 sık iğne örüyorum. Sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Şimdi yine 10 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde zincirleri sık çekmemeye özen gösterin arkadaşlar. 10 zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. Yine aynı şekilde burada 12 sık iğne atlıyorum. 13. sık iğneme batıyorum. Üçüncü sık iğneme battım arkadaşlar ve sık iğne yaptım. Bu benim birinci sık iğnem. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 sık iğne örüp sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yani bu başta 8, arada 10 zincir çekip 12 sık iğne atladık. Daha sonra 14 sık iğne yaptık. Yine 10 zincir çekip 12 sık iğne atladık ve 8 sık iğne ördük. Hemen üst sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde zincirimi çektim. Bu üst sırada da her ilmeğe bir ilmek yapacağım. Buradaki 8 sık iğnemi öreceğim. Zincirlerimin üstüne 10 sık iğne, arada 14, yine 18 olmak üzere her ilmeğe bir ilmek yapacağım. 8 sık iğnemi örüyorum buradaki. Sık iğnemi ördüm arkadaşlar. Bu 10 zincirimin üstüne de 10 sık iğne yapıyorum. Yani her bir zincirime bir kez batarak 10 sık iğnemi örüyorum.
10 zincirimin üstüne de 10 sık iğne ördüm arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Bu aradaki 14 sık iğnemin üzerine 14 sık iğne, yine aynı şekilde 10 zincirimi 10 ve buradaki 8 sık iğnemi de yine yapacağım arkadaşlar. Yani bir değişiklik yok. Her ilmeğe bir kez batacağız. Bu 10 zincirlerimizin üzerine de yine bir kez batarak bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Söylediğim şekilde arkadaşlar bu 8 sık iğnemin üzerine 8, zincirimin üstüne 10, araya 14, yine zincirimin üstüne 10 ve 8 sık iğne olarak her ilmeğe bir kez batarak sıramı tamamladım. Tekrar bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 7 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim arkadaşlar. Arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan her bir ilmeğimin üstüne bir kez batarak 7 sıra öreceğim arkadaşlar. Şurada size bir şey de söyleyeyim arkadaşlar. Bu elbisede ben şu an doğaçlama gidiyorum. Bir tarifi yok. O yüzden şöyle göstereyim size. Bebeğinize giydirin arkadaşlar. Şu şekilde bebeğinize giydirin. Bu 7 sırayı örerken de arkadaşlar eğer nasıl söyleyeyim, daralma olursa, yani bu bel kısmı denk gelmezse, sık iğne sayıları eksik kalırsa eğer, aralarda istediğiniz yerlerde birkaç tane arttırma yapabilirsiniz. Ama ölçerek yapın. Hani birkaç sıra örün, giydirin bebeğe. Bakın eğer dar gelmiyorsa, hani güzel duruyorsa 7 sırayı her ilmeğe bir ilmek örebilirsiniz. Söylediğim gibi örgüden kaynaklı, ipten kaynaklı olarak dar gelebilir arkadaşlar. Bu hani kesinlikle böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Hani ihtimal olarak söylüyorum size. Doğaçlama gittiğim için arkadaşlar 7 sıra örünce nasıl bir şey olacağını tam şu an ben de bilemiyorum. O yüzden 7 sıra düz öreceğim. Ama düz ördüğümde de bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Eğer sizde de burada dar olur, elbise kısmı şurası çok açık kalır şu şekilde. Eğer öyle bir şey olursa arkadaşlar birkaç sıra ördükten sonra dar gelen sıraya istediğiniz herhangi bir yerlerde birkaç tane arttırma yapabilirsiniz. Ama söylediğim gibi sıkıntı olmazsa da yine düz örmeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben 7 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak öreceğim. Arttırma yaparsam eğer size de söylerim. Hangi sıralarda arttırma yaptığımı ya da arttırma yapmadan bebeğimin üzerine olursa onu da söylerim arkadaşlar. 7 sıra her ilmeğe bir kez batarak örmeyi deneyeceğim ben arkadaşlar. 7 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Size söylediğim gibi arttırma ihtiyacı olmadı. Şöyle göstereyim. Elbisesi gayet düzgün oldu. Arttırma yapmadan 7 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi diğer düğme iliğini yapacağım. Size hani dar gelirse arttırma yapabilirsiniz dedim arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Doğaçlama olduğu için ben de tam net bir şey söyleyemiyorum. Deneye deneye yapıyorum şu an. O yüzden dar gelirse arttırma yaparsınız dedim ama 7 sıra boyunca hiç arttırma yapmadan her ilmeğe bir ilmek ördüm. Sıra sonuna geldim. Arkadaşlar bu iliğimizin olduğu yere gelmemiz gerekiyor. Zaten 7 sıra ördüğümüzde de buraya geliyoruz. Burada 7 zincir çekiyorum. Biz normalde bir zincir çekip dönüyorduk ama burada düğme iliği yaptığımız için 7 zincir çektim. Dönüyorum yine arkadaşlar, tam zincirimin dibinden batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikinci düğme iliğimizi de oluşturmuş olduk. Bu sıramda arkadaşlar hiç arttırma yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak örüyorum arkadaşlar. Bu sıramı da her ilmeğe bir ilmek olarak devam ediyorum.
Bu sıramda her ilmeği bir ilmek olarak tamamladım arkadaşlar. Zincir çekip dönüyorum. Bu sıramda da herhangi bir yerde 5 kez arttırma yapacağım arkadaşlar. Aradaki sayılar önemli değil. Yani kendiniz ayarlayın. Herhangi 5 yerde, yani arka arkaya olmasın. Dağıtın 5 arttırmayı. Herhangi bir yerde 5 kez arttırma yapacağım. Yani şöyle göstereyim mesela. 10 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm arkadaşlar. Birinci arttırmamı yapıyorum. Bu aradaki sık iğne sayıları önemli değil arkadaşlar. Önemli olan 5 kez arttırma yapmanız. Tekrar 10 sık iğne örüyorum ben. Sık iğne ördüm. İkinci arttırmamı yapıyorum. Tekrar 10 sık iğne örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 10 sık iğne örüyorum. Dördüncü arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Ve burada kalan son sık iğnemi de örüyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar, bu aradaki sayılar önemli değil. Siz kendiniz 5 sık iğneyi herhangi bir yerlere dağıtabilirsiniz. Yani bu sırada toplam 5 kez arttırma yapmamız gerekiyor. Arka arkaya olmamak şartıyla arkadaşlar, arada birkaç sık iğne bırakın ve 5 arttırma yapın. Dönüyorum. Zincir çekip döndüm arkadaşlar. Şimdi yine her ilmeğe bir kez batarak 6 sıra öreceğim arkadaşlar. Her bir ilmeğe bir kez batarak 6 sıra örüyorum. 6 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Bu videomda bebeğimin elbisesinin üst kısmını yaptım arkadaşlar. Bir sonraki videoda da etek kısmını, ayakkabılarını ve elbise askısını yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.